Bir okur bir kare yaşayan kütüphaneye hoş geldiniz. Bugün Fyodor Dostoyevski, İnsancıklar. Masadaki kaynakları, yazarın mektuplarını ve dönemin o fırtınalı edebiyat eleştirilerini bir araya getirip sadece bir romanın değil, koca bir edebiyat tarihini değiştiren bu ilk eserin şifrelerini çözeceğiz. Gözünüzün önüne şunu getirin lütfen. Askeri mühendisliğin o ruhsuz üniformalı hayatından nefret edip garanti altındaki geleceğinizi bir çırpıda itiyorsunuz. Sırtınızda tam 800 rublelik devasa bir borç var. Sadece 24 yaşındasınız ve hayatınızın bütün zarlarını elinizdeki tek bir müsveddeye yatırıyorsunuz. Güvenli bir limanı arkanızda bırakıp fırtınalarla kaynayan bir okyanusa sadece kağıttan yapılmış incecik bir kayıkla açılmak gibi bu. Sefaletin ve belirsizliğin ortasında o karanlık suya indirilen bu kağıt kayık, 1846 yılının dondurucu Petersburg'unda batmadı. Hem de hiç batmadı. Aksine dönemin tüm edebiyat çevrelerini temelinden sarsacak devasa bir tsunami yarattı diyebiliriz. Dostoyevski'nin ev arkadaşı yazar Grigorovich, o derme çatma müsveddeyi okumaya başladığında daha 10. sayfada gözyaşlarına boğuluyor. Çok etkileyici bir an o gerçekten. Gecenin bir yarısı elinde o kağıtlarla şair Nekrasov'un kapısına dayanıyor. İki edebiyatçı sabaha kadar tek saniye uyumadan nefeslerini tutarak metni bitiriyorlar. Saat sabahın 4'ünü gösterdiğinde soluğu doğrudan Dostoyevski'nin evinde alıyorlar. Gecenin en karanlık saatinde kapınızın yumruklanması, üstelik ünlü yazarların boynunuza sarılması akıl almaz bir his olmalı. Olaylar bununla da kalmıyor aslında. Ertesi sabah o sayfalar dönemin en acımasız eleştirmeni Belinski'nin masasına konuyor. Kaleminden kan damlayan o meşhur otoriter eleştirmen. Doğru. Nekrasov odaya dalıp yeni bir Gogol doğdu diye bağırdığında Belinsky başta alaycı bir tavırla yaklaşıyor. Fakat metnin son cümlesini okuduğu an yazarı hemen yanına çağırtıp bu eseri Rus edebiyatının ilk sosyolojik romanı ilan ediyor. Bütün bu kasırganın merkezindeki hikayeye o ilk mektubun yazıldığı 8 Nisan sabahına dönerek başlamak lazım sanırım. Karşımızda 47 yaşında devlet dairelerinin tozlu koridorlarında ezilmiş, sabah akşam sadece evrak kopyalayarak hayatta kalmaya çalışan silik bir memur duruyor. Makar Devushkin. Makar Devushkin. Kiralık bir apartmanın o dumanın, isin eksik olmadığı gürültülü bir mutfak köşesinde derme çatma bir paravanın arkasında yaşıyor. Sokağın hemen karşısındaki apartmanın penceresinde ise genç ve yetim uzak akrabası Varvara Dobrusellova oturuyor. Aralarındaki fiziki mesafe sadece o Arnavut kaldırımlı sokağın genişliği kadar. Birbirlerine ulaşabildikleri tek köprü pencereler. O pencerelerde hareket eden bir perde ve sayfalarca uzayıp giden mürekkep kokulu mektuplar aslında. Makar'ın bu mektuplardaki tavrı inanılmaz bir zıtlık barındırıyor bana kalırsa. Kendisi o rutubetli köşede bir tas çorbaya muhtaçken, kendi boğazından kesip arttırdığı son birkaç kopekle Varvara'ya şekerlemeler, bahar çiçekleri falan gönderiyor. Okuyucu olarak biz bu iki insanın neden sokağa geçip yüz yüze konuşmadığını, o kağıtların ardına neden gizlendiklerini anlamaya çalışırken, bir anda Varvara'nın günlüğüne sızıyoruz. Toşra'nın o izole huzurundan St. Petersburg'un insanı ezen gri sokaklarına gelişinin izini sürüyoruz burada. Petersburg sadece bir mekan değil, adeta yoksulları çiğnemek için tasarlanmış devasa bir makine olarak tasvir ediliyor. Özellikle babanın trajik ölümüyle başlayan o ekonomik çöküş dönemi çok sarsıcı. İki kadını o zalim, hesapçı akraba Anna Fyodorovna'nın evine sığıntı olarak yerleşmek zorunda bırakılıyor bu durum. Statülerini yitiren bu kadınlar, onurlarını ayaklar altına alan bir himaye sisteminin içine hapsoluyorlar. İyiliğin bir lütuf değil, sürekli bedeli ödenmesi gereken bir borç olarak sunulduğu o evde çaresizlik iliklerine kadar işliyor. Karanlığın tüm umutları boğduğu o günlerde tek bir aydınlık nokta beliriyor ama. Hastalıklı, yoksul ama oldukça zeki, özel ders hocası Prokrovski. Varvara'nın bu gence duyduğu aşk, öyle gösterişli romanlardaki gibi ateşli itiraflarla değil, çok daha naif, sessiz bir adanmışlıkla şekilleniyor. Onun yaklaşan doğum günü için Pushkin'in tüm eserlerini alabilmek adına hani kendi küçücük lükslerinden vazgeçip o bozuk paraları biriktirmesinde gizli bu saf duygu.
Parası o kalın ciltlerin hepsini almaya yetmeyince Pokrovski'nin yaşlı ve alkolik babasıyla güçlerini birleştiriyorlar. Varvara o kitapları hediye etme onurunu oğlunun gözünde bir hiç olan bu zavallı yaşlı adama bırakacak kadar da ince bir ruha sahip. Pokrovski'nin o hastalıklı bedeni yenik düştüğünde karşılaştığımız cenaze sahnesi edebiyat tarihine kazınmış en vakur acı tablolarından biri sanırım. Tabut sıradan bir arabaya yüklenip dondurucu çamurda ilerlerken o çaresiz yaşlı babanın arabanın arkasından bataçıka koşması zihinlerden silinmez kolay kolay. Koşarken ceplerinden o uğruna paralar biriktirilen çok sevdiği kitapları yerlere dökülüyor adamın. Yaşlı adamın şapkası o pis çamura düşüyor ama durup onu alacak, eğilip o değerli kitapları toplayacak mecali dahi bulamıyor kendinde. Yoksulluğun insan onurunu, sıradan bir kederi yaşama hakkını bile nasıl paramparça ettiğinin en somut resmidir bu aslında. Yaz aylarına doğru havalar ısınsa da Makar'ın hayatındaki o dondurucu sosyal iklim daha da sertleşiyor bir yandan. Maddi durumu öylesine dibe vuruyor ki ona devlet memuru kimliğini sağlayan toplum içindeki itibarının tek simgesi olan üniformasını bile rehin vermek zorunda kalıyor. Tüm bu çöküşün ortasında aralarında o mektuplar aracılığıyla bir edebiyat kulübü kuruluyor adeta. Önce Pushkin'in Menzil Bekçisi'ni, ardından Gogol'ün o meşhur Palto eserini okuyorlar. Gogol'ün ezik memuru Akaki Akakiyeviç karakteriyle karşılaşmak Makar için kelimenin tam anlamıyla dehşet verici bir deneyim oluyor. O karakterde kendi yansımasını gördüğünde derin bir öfke krizine sürükleniyor Makar. O güne kadar çaresizliğini, yırtık dirseklerini, ayakkabısındaki delikleri o zarif mektupların ardında başarıyla gizlediğine inanıyordu. Edebiyatın kendi acınası gerçeğini, tüm o çırpınışlarını bütün dünyanın gözü önüne sermesi onu derinden yaralıyor. Kurgusal bir metnin bizzat kendi hayatının acımasız bir raporu olması gururunu yerle bir ediyor tabii. Toplumun ona acıyarak, adeta gülerek bakmasını kabullenemiyor bir türlü. Sonbaharın gelişiyle birlikte o gururun üzerindeki baskı dayanılmaz bir patlama noktasına ulaşıyor nihayetinde. İş yerinde yaptığı kritik bir kopyalama hatası yüzünden devlet dairesinin o ulaşılamaz, korkutucu patronunun karşısına tir tir titreyerek çıkmak zorunda kalıyor. Makar kovulmayı, aşağılanmayı beklerken patronu onun üzerindeki o dökülen kıyafetleri fark ediyor. Tam o sessiz kriz anında ceketinden kopup yere düşen düğmesi odada yankılanırken patronunun bile içi sızıyor ve bu zavallı adama acıyarak 100 ruble veriyor. Makar için bu para diğer doğru boğulurken su yüzeyine çıkıp alınan o derin nefes gibi aslında. Fakat hemen ardından korkunç bir ironiyle sarsılıyoruz metinde. Komşuları memur Gorshkov'un hikayesi, değil mi? Doğru. Gorshkov, mahkemede yıllardır süren onur mücadelesini kazanıp aklanıyor. Alacağı tazminatın ve temizlenen adının sevincini yaşarken kalbi bu devasa duyguyu kaldıramayıp duruyor. Sefaletin, o sürekli aşağılanmanın beden üzerinde yarattığı tahribatın para gelse bile geri döndürülemez olduğunu, sistemin o bedeni çoktan çürüttüğünü acı bir şekilde öğreniyoruz burada. Tüm bu umut kırıntılarının ve ölümlerin gölgesinde hikayenin o keskin kırılma anı gelip çatıyor. Varvara'nın geçmişini mahveden, onu zalim akrabanın elinde acımasızca istismar eden, kaba ve paraya tapan toprak ağası Baykov, St. Petersburg'a geri dönüyor. Üstelik hiçbir şey olmamış gibi Varvara'ya açıkça evlilik teklif ediyor. Varvara aylardır süren boğucu sefaletten, o rutubetli odada sürekli hastalanmaktan, kurtulmak için önüne sunulan bu materyalist çıkış kapısını sonuna kadar kullanıyor. Ruhunu yücelten kitapları, ideallerini ve kendisi için her şeyini feda eden Makar'ı tek kalemde geride bırakarak bu teklifi kabul etmesi çok çarpıcı. Sırf Varvara hayatta kalsın diye kendi varlığını hiçe sayan Makar Byshkov'un düğün hazırlıkları için sağa sola koştururken bile ona yardım etmeye devam ediyor. Gelinlik kumaşlarını taşıyor, siparişleri yetiştiriyor. Sonunda tren kalkıp da Varvara o şehirden ayrıldığında Makar o isli mutfak köşesinde yapayalnız, ellerinde o eski mektuplarla kala kalıyor. Hikayenin omurgasını oluşturan bu trajik olay örgüsünü masaya yatırdığımızda
Asıl sormamız gereken o devasa soru beliriyor karşımızda. Dostoyevski bu metni sadece sırtındaki borçlardan kurtulmak için mi yazdı? Bütün o borçlar, yayıncılara verilen sözler elbette çok ciddi bir baskı unsuru. Ancak yazarın asıl derdi, masadaki akademik kaynakların da gösterdiği üzere Rus edebiyat tarihinin yönünü kökünden değiştirmekti. Dönemin edebiyat dünyasına hakim olan o doğalcı okul akımı var, Gogol'ün açtığı yol. Onları yalnızca dış görünüşlerindeki gariplikler, komik takıntıları veya fiziksel acılarıyla resmediyorlardı. Dostoyevski kalemi eline alıp masaya yumruğunu vurarak bu yüzeysel kalıpları tamamen parçalıyor. En sefil ceketinin düğmesi kopuk insanın bile içinde devasa bir onur mücadelesi verdiğini gösteriyor yazar. O burun kıvrılan küçük insanın son derece karmaşık bir psikolojik derinliğe, zengin bir iç dünyaya sahip olduğunu kanıtlıyor. Aslında tam burada sana itiraz etmem gereken çok kritik bir nokta var. Nasıl bir itiraz? Makar'ın Varvara'ya duyduğu o büyük sevgi ve durmak bilmeyen fedakarlığı ilk bakışta kusursuz bir iyilik gibi görünüyor. Kendi boğazından kesen üniformasını rehin veren adam imajı çok güçlü. Hı hı. Ama o mektupların satır aralarına baktığımda çok daha karanlık, neredeyse rahatsız edici bir psikolojik dehliz görüyorum ben. Nedenini sorabilir miyim? Şöyle açıklayayım bunu. Martanya sürekli olarak ben sana lazımım, ben olmazsam sen ne yaparsın diyerek onu elinde tutmaya çalışıyor. Sanki yardım ederken aslında Varvara'yı psikolojik bir bağımlılık çemberine hapsediyor. Dostoyevski'nin kurduğu o muazzam psikolojik tuzağa tam olarak düştüğümüz yer burası işte. Bu saf bir baba kız şefkati falan değil, romantik bir aşık tutkusu da değil bence. İkisinin arasında sıkışmış, son derece bencilce, manipülatif bir tarafı var. Hı hı. Sırf kendi varoluşuna bir anlam katabilmek, ben de bir işe yarıyorum diyebilmek için adeta onun çaresizliğinden besleniyor gibi hissetmiyor musun? Bu tespit metnin en derin katmanını aydınlatıyor aslında. Sosyal hiyerarşinin en dibinde yer alan, sokaktaki köpeğin bile dönüp bakmadığı bir adamın hayatta kalabilmesi için birine gerekli olduğunu hissetmesi yaşamsal bir zorunluluktur. Çok doğru bir nokta bu. Varlığının o dünyada nefes almasının tek kanıtı, Varvara'nın ona duyduğu o muhtaçlık hissidir. Varvara o evden kendi ayakları üzerinde durarak çıksaydı, Makar Tasıl o zaman tamamen yok olurdu. Varvara karakteri de boş durmuyor tabii o sırada. Edebiyat analizlerinde desantimentalizasyon olarak adlandırılan çok kritik bir uyanışı temsil ediyor o da. O romantik uykudan uyanıp gerçekliğin soğuk suyuyla yüzleşme anı. Duygusallıktan arınma, romantik illüzyonların parçalandığı o acımasız süreç. Hastalıklı ama saf aşkı temsil eden Pokrovski'ye zar zor biriktirdiği paralarla kitaplar almaktan, Zalim Baykov'un kaba materyalist dünyasına teslim olmaya geçişi izleriz. Erdem, estetik ve edebiyat dondurucu açlık karşısında kesin bir yenilgiye uğruyor günün sonunda. Hı hı. Romanın yayımlanmasının üzerinden neredeyse 180 yıl geçmiş. Bugün hala masamızda baş köşede durmasının sebebi, yoksulluğun sadece midede hissedilen basit bir fiziksel yoksunluk olmadığını bize tokat gibi çarpmasıdır. Makar, yırtık çizmelerinden, astarından öylesine utanıyor ki sokakta yürürken etraftaki herkesin onu izlediğini, o iğrenç fakirliği hakkında fısıl fısıl konuştuğunu zannediyor hep. Varoluşunu diğer insanların o yargılayıcı bakışları üzerinden tanımlayan bu paranoyak zihin yapısı, yoksulluğu basit bir cüzdan boşluğundan çıkarır, onu insanın kendi benliğini sorguladığı ruhsal bir hastalığa dönüştürür. Yoksulluk, insanın çevresiyle olan ilişkisini zehirleyip ona sürekli boyun eğdiriyor. Makar'ın kendisini sadece bir paçavra olarak gören sisteme karşı isyanı, ben de varım, benim de bir onurum var çığlığıdır aslında. Ne yazık ki bu çığlık yine kendi içindeki o derin yetersizlik duygusu tarafından dudaklardan dökülmeden boğuluyor her seferinde. İki insanın aynı sokakta aralarındaki kısacık mesafeyi yürüyüp yüz yüze gelmek yerine aylarca boyunca mektuplaşmayı tercih etmeleri dinleyicilerimize de çok tanıdık gelmiştir eminim. Bugünün modern dünyasındaki iletişim kurma şeklimizle birebir aynı bu durum.
kusurların, yırtık kıyafetlerin, açlığın kokusunun saklanamadığı o sahici gerçeklikten korkarak kaçış diyebiliriz buna. Bugün de WhatsApp mesajların arkasına sığınıyoruz. Sosyal medyada özenle seçilmiş filtrelerle hayatımızı sergileyip o hata yapan insan gerçeğimizden kaçıyoruz. Ekranların ardında kendimize sanal, ideal bir kimlik inşa ediyoruz. Hı hı. Yüz yüze gelmenin getireceği o sahici ağırlıktan, savunmasızlık hissinden korkuyoruz hani. Makar ve Varvara'nın 1846 yılında yaptığı da tam olarak buydu. Makar mektuplarda kelimeleri özenle seçip, edebiyatı kalkan gibi kullanarak kendine bilge bir beyefendi imajı çiziyordu. Gerçekteki o yırtık kabanını mektupların o güvenli siperinde ustaca gizliyordu. Kelimelere, kurguya böylesine tutunmaları, edebiyat aşkından çok düpedüz bir hayatta kalma stratejisi. Yazdıkları her satır, gerçek dünyanın o ezici ağırlığına karşı ördükleri bir savunma duvarıydı. Kelimeler onların boş midelerini doyurmaz, delik deşik olmuş çizmelerini onarmaz belki. Ama paramparça olmuş ruhlarını bir arada tutan tek güçlü yapıştırıcı o kağıt parçaları işte. Ancak romanın sonundaki o acımasız tablo, gösterişli arabasıyla çıkıp gelen Baykov'un kaba maddi gücü, bu özenle inşa edilmiş sanal dünyayı yerle bir eder. O zarif mektupları tıpkı çamurlu bir tekerlek gibi ezip geçerken, bugünün insanına da çok net bir mesaj verir. Maddi dünyanın kuralları, sığındığınız o sanal kaçışları eninde sonunda parçalayacaktır. Doğru. Tüm bu konuştuklarımızın Makar'ın o çaresiz çırpınışlarının ve Varvara'nın yaptığı o mantıklı tercihin ardından dinleyicilerimize bırakmak istediğim sarsıcı bir soru var. Kaynaklarda belki uzun uzun tahlil edilmemiş ama romanın her satırına karanlık bir sis gibi çökmüş bir soru bu. Hı hı. Belki de bu romanın asıl trajedisi Varvara'nın biderek yoksul Makar'ı koca şehirde bir başına terk etmesi değildir. Asıl trajedi çok güvendiğimiz edebiyatın, nezaketin, felsefenin, insanı gerçek dünyanın vahşi ekonomik çarklarından kurtarmaya asla yetmediğinin o buz gibi soğuk farkındalığıdır. Bizi kurtaracağına, ruhumuzu yücelteceğine inandığımız onca kelime, onca kitap, cüzdanımız tamamen boşken sadece kendimizi kandırmak için kullandığımız acınası birer avuntudan mı ibarettir? Bir okur, bir kare. Yaşayan kütüphane. Kitapları sizin için okuyor, özetliyor, analiz ediyor ve inceliyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.